Herkese merhabalar. Serap Can Astroloji ile tekrar beraberiz. Evet, 23-29 Nisan haftasına giriyoruz arkadaşlar. Bu haftaya Güneş-Uranüs kavuşumunun etkilerinin devamıyla başlıyoruz. Hayatımızda bir ani değişimler, ani şeylerle başlıyoruz. Bu etki devam ediyor bu haftada. Haftanın özellikle ikinci yarısında Güneş-Satürn üçgen açısı damgasını vuracak. Geçmiş çabaların meyvelerini alma zamanı geldiğini gösterecek bu açı bize. Oldukça sabırlı olacağız. Dikkatimizi toplamakta hiç güçlük çekmeyeceğiz bu hafta. Oldukça iddialı olacağız aynı zamanda. Yorulmadan, yani enerjimiz yüksek olacak. İşlerimizi yorulmadan halledeceğiz. Çalışkan olacağız. Bayağı çalışkan olacağız. Yani Güneş Satürn'ün bu etkisi bizi biraz da işlere yöneltecek. Aynı zamanda yaşlı kişilerden yardım görme, yardım alma zamanıdır bu. Yani kafanıza takılan bir şeyleri yaşlı kişilere sorup bilgi alıp onları uygulamak için de hani düşünüp uygulamak için de güzel bir fırsat. Onların tecrübelerinden yararlanmak için de güzel bir fırsat. Evet, haftanın en önemli olaylarından bir tanesi Plüto-Mars kavuşumu. Bu hafta bütün hafta boyunca etkili olacak. Bu transitin enerjisi inanılmaz yüksektir. Ne pahasına olursa olsun kazanma arzusu verir. Yani üstün olma. Bunun için de ne gerekiyorsa legal illegal her şeyi yapma isteği doğurur insanda. Böyle fiziksel ve ruhsal açıdan kendimizi olağanüstü güçlü hissederiz. Çalışma hırsımız, gayretimiz çok fazladır istediklerimizi elde etmek için. Hatta bu Plüto-Mars kavuşumuna Jüpiter de destek veriyor bu hafta. Sekstil açı yapıyor onlara. Bu da isteklerimizi, hislerimizi, duygularımızı daha da abartıyor. Yani bir şey almayı istiyoruz. Onu almak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Jüpiter'de desteklerken iyice abartıyoruz. Her türlü yola başvurabiliyoruz. Böyle bir güç veriyor arkadaşlar. Aslında biraz yıkıcı bir güç. O yüzden doğru kullanmakta fayda var. Evet, Satürn-Merkür arasında bir kare açı var bu hafta. Bu bizi biraz kasvetli düşüncelere sevk edebilir. Fikirlerimizi kabul ettirmekte zorlanabiliriz. Önümüze engeller çıkabilir. Aynı zamanda bu ikili baş ağrısı verir arkadaşlar. Sinir sisteminde sağlık sorunları yaşatır. İşitme, konuşmada zorluklar yaşatır bize. Onlara dikkat etmek gerekiyor bu hafta. Bir de Venüs-Şiron sekstil açısı var bu hafta. Bu da kadın figürlerinden çok güzel şifa bulacağımızı ya da özellikle kadın figürlerine çok güzel şifa olacağımızı gösteriyor bu hafta. Bunu da kullanmakta fayda var tabii. Evet, burçlara bakarsak Koç ve yükselen koçlar için bu hafta özgürlüklerini ilan etme haftası olacak. Yeni benlikleriyle yeni iş girişimlerinde bulunacaklar. Otoriteye kafa tutacaklar. Özellikle de bu konularda ikili ilişkiler içinde bulundukları herkesten destek görecekler. Otoritenin engellemesine baş kaldıracaklar. Sert konuşmalar yapacaklar. Ama özellikle kadın figürlerinden inanılmaz destek görecek sevgili koçlar. Bu gücü hissedeceksiniz. İyi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ve sevgili boğa ve yükselen boğalar için bu hafta eğitim ve uluslararası işlerle ilgili ciddi girişimler haftası olacak. Bu konularda bir sıkışıklık yaşıyorsanız sıkışıklıkları açmak için harika bir hafta. Bu gücü kullanmalısınız. Çünkü bütün insanların desteği sizin yanınızda olacak. Kendinizi hem güçlü hem destekli gördüğünüzde ciddi bir bu eğitim ve uluslararası ilişkilerde, uzak ilişkilerle alakalı ciddi başkaldırılarda bulunabilirsiniz bu hafta. Bu girişimi evlilik ya da ikili ilişkiler için de yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, uzakta yaşayan kişilerle yeni ve cesur ilişkilere başlayabilirsiniz. Yani nasıl anlatayım size? Hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz biriyle, uzakta yaşayan biriyle
kendinizi büyük bir cesaret hissederek yeni bir ilişkiye hiç düşünmeden balıklama atlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki kadın figürleri de özellikle bu konuda size destek veriyor olacak. O yüzden hemen hemen hiç korkmadan şey yapabilirsiniz, girişimde bulunabilirsiniz. Ama söylediğim gibi yıkıcı bir güç, Plüton-Mars kavuşumu, o yüzden biraz daha böyle düşünerek hareket etmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, ikizler ve yükselen ikizler için bu hafta bu cesur girişimler ortaklık ve ortak gelirleri arttırma için kullanılacak bir hafta olacak. İş yerindeki insanlardan destek göreceksiniz. Sağlık sorunu olan ve ameliyat olması gereken ikizler için bu hafta cesur girişimler haftası, ama doktorunuza danışmadan da hareket etmenizi hiç tavsiye etmiyorum. Sosyal çevrenizdeki konuşmalara dikkat etmeniz gereken bir haftaya giriyorsunuz. Konuşmalar sizi girişim yapmak istediğiniz konularda engellemeye yönelik olabilir. O yüzden özellikle yaşlı insanların söylediklerini göz önünde bulundurarak hareket etmenizi tavsiye ederim. Özellikle ortaklık ve ortak gelirlerle alakalı. Tabii bu konularda kadın figürlerinin tam desteğini alacağınız bir hafta olacak, ama söylediğim gibi Mars Plüto yıkıcı bir güçtür. O yüzden bir şeyi yapmaya kalkmadan önce çok iyi araştırmakta fayda var. Özellikle gelirleriniz söz konusuyken herkesten bilgi almanızı, her yönüyle olayları gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için bu hafta özellikle evlilik ve ilişkiler ön planda olacak. Kendilerini ikili ilişkilerde çok güçlü hissedecekler ve partner ve çocuklarından da bu konuda çok güzel destekler alacaklar. Ön planda olmak çok hoşlarına gidecek bu hafta. İş ve iş ortamında engellemelerle karşılaşabilirsiniz sevgili yengeçler. Ağız dalaşları yaşayabilirsiniz. Fikir çatışmaları canınızı sıkabilir işle ilgili. Ama şöyle söyleyeyim, kadın figürleri sizi destekliyor olacaklar. Size zor zamanınızda şifa olacaklar. Siz de onlara şifa olmayı unutmayın lütfen. Aslan ve yükselen aslanların iş ve kariyerlerinde baş kaldırma, özgürlüğünü ilan etme haftası olacak bu hafta. Aile desteği arkanızda tam olacak. Yaşlı insanların desteğini atlamayın sakın. Çünkü bu destekler, bu bilgiler, bu yaşanmışlıklar, bu tecrübeler işin sonunda size para kazandıracak aslanlar. Konuşurken önce dinleyin bu hafta, yoksa kavgaya çok açık. Konuşmalar kavgaya çok açık olacak. Özellikle yaşlı insanların fikirleri size önce ters gelebilir, ama daha sonra düşündükçe hoşunuza gitmeye başlayacak. O yüzden lütfen yaşlı insanların tecrübelerinden yararlanın. Özellikle kadın figürlerini dinleyin. Size güzel fikirler ve cesaretler verecekler bu hafta. Ve sevgili başaklar, yükselen başaklar özellikle aşk ve çocuklar konusunda bu hafta çok cesur kararlar alacaklar. İstediklerini yaptırmak için gerekli tüm gücü işlerinde hissedecekler çünkü. Bu konuda çevre desteği sonsuz yanınızda. Aile büyükleri her ne kadar fikir ayrılığı yaratsa da onları dinlemekte fayda var diyorum. Aile büyüklerini dinlemeden sakın karar vermeyin. İkili ilişki içinde bulunduğunuz, sizden uzakta yaşayan kadın figürlerinin size ihtiyacı olabilir. Sizin yardımınıza, desteğinize ihtiyacı olabilir. Bunu unutmayın. Özellikle sizden uzakta yaşayan insanların durumlarını bir gözden geçirin, olur mu bu hafta? Terazi ve yükselen teraziler bu hafta sonsuz gücü ve değişimi aile ve evleri için kullanacaklar. Ailede çözülecek sorunlar ya da evle ilgili yapılacak değişimler, kendilerini çok hissedecekler bu konularda ve çok cesurca değişimlerde, çok cesurca girişimlerde bulunacaklar. Bir anda evinizde yeşiller, pembeler, sarılar olabilir. Bu da çok sonradan çok hoşunuza gidebilir. Sakın korkmayın diyorum. Cesur girişimlerde bulunun. İyi haber, para sorununuz olmayacak bunları yaparken. Paranız da olacak. Rahatlıkla istediğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Lakin iş yerinde konuşmalara ve otorite konumundaki insanlara dikkat edin bu hafta. Kavgalara çok açık.
iş yeri. Özellikle sağlık sorunu yaşayan kadın tanıdıklarınız varsa arkadaşlar, bu hafta desteğinize ihtiyaçları var. Sakın onları atlamayın, olur mu sevgili teraziler? Ve sevgili akrepler ve yükselen akrepler, çevrelerinde, iletişimde, seyahatte ve özellikle kadın akraba ve arkadaşlarıyla ilgili devrim gibi değişimler ve girişimler yapacaklar bu hafta. Neymiş konular? İletişim, seyahat, kadın arkadaşlar. Bu Plüton-Mars etkisi tam da sizin 3. evinizde gerçekleşiyor çünkü. Bu gücü yani o çevrelerde, o insanlarda ya da o konularda değişim yapma gücünü sonsuz içinizde hissettirecek Plüton-Mars. Kimseye ihtiyaç duymadığınızı düşüneceksiniz. Yalnız bu bir hata. O yüzden lütfen çevrenizde kendinizi çok güçlü hissederken çevrenizde kırılmaması gereken insanları kırmamaya da özen gösterin bu konuda. Uzak yerlerde yaşayan nasıl anlatayım? Özellikle yalnız akrepler için, yükselen akrepler için uzak şehirlerde yaşayan, sizin yaşadığınız yerlerden uzak yerlerde yaşayan birileriyle kadersel bir aşka adım atabilirsiniz. Hani karşılaşma değil, daha önce karşılaşılmıştır. Yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz bu hafta. Bu güzel bir şey. Bunun sonu güzel olabilir. O yüzden bunu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu hafta özellikle para konuşurken çok dikkat edin, olur mu? Parayı anlatırken, para harcarken, parayla ilgili bir şey söylerken dikkat edin ya da isterken dikkat edin. Engellemelerle karşılaşabilirsiniz. Evet sevgili yaylar, yükselen yaylar, bu hafta değişim gücünü kendi kişisel kazançlarını çoğaltmak için kullanacaklar. Bu konuda sosyal çevrelerindeki insanlardan inanılmaz destek görecekler. Ailede ve evle ilgili miras ya da ortak girişimlerde kadersel değişim konuşmaları yapılabilir bu hafta. Tam bu noktada fikirlerinizi engellemeye çalışan aile büyükleriyle kafa kafaya gelebilirsiniz. Aile, ev, miras. Bu konularda gerçekten kadersel konuşmalar var bu hafta. Aile büyükleriyle de fikir çatışması var. O yüzden bu sorunu çok pozitif yönde, yani herkesin yararına olabilecek yönde değiştirme gücüne sahipsiniz. İnsanlara bunu kabul ettirme gücüne sahipsiniz sevgili yaylar. O yüzden gücünüzü kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çevrenizde hasta ya da sağlık sorunu olan kadın figürleri varsa onların da size ihtiyaçları olacak. Lütfen rica ediyorum bu hafta onlarla ilgilenmeyi ihmal etmeyin. Ve sevgili oğlaklar, yükselen oğlakların hayatlarını değiştirmek için gereken gücün kendilerinde olduklarını keşfetme haftası olacak bu hafta. O yüzden de özgüvenleri yükselen oğlakların bu hafta çok yüksek olacak. İş hayatlarındaki başarılı girişimlerini nasıl anlatayım? Bu gücü, kendilerindeki özgüveni iş hayatlarında kullanacaklar. Çünkü değiştirmek istedikleri, hayatlarında değiştirmek istedikleri her şeyi yapabilme gücüm var düşüncesine girdikleri için öncelikle iş hayatlarını değiştirmek için adım atacaklar. Daha sonra çevrelerinde bu fikirleri anlatırken engellemeye kalkan insanlarla karşılaşacaklar. Ama özellikle kadın figürleri bu konuda size çok destek verecek sevgili oğlaklar. Yani hayatınızı değiştirmek için adım atma haftası diyelim bu haftaya. Kafanızda düşündüğünüz, yapmak istediğiniz her ne varsa hepsini rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Kadın figürleri yanınızda. Yalnız çevreye bu fikirlerden çok bahsetmeyin. Tamamen sizi engelleme moduna girecekler bu hafta. O yüzden çevreye çok konuşmayın, anlatmayın her şeyi. Sevgili kovalar, yükselen kovaların eğer devlet dairelerinde, hastanelerde işleri varsa bu hafta bu Plüton-Mars gücünü tam da bu noktada çözebilme, yani bu sorunları çözebilme olarak kullanacaklar. Hani devlet dairelerinde işleri varsa, hastanelerde işleri varsa bu sorunları çözmek için bu gücü kullanacaklar.
Ve kendini özellikle ruhsal açıdan çok güçlü hissedecekler. Uzak şehirlerde yaşayan kişilerden tam destek görecekler. Kadersel iş ve para görüşmeleri yapacaklar bu hafta. Çevrelerindeki yaşlı insanlarla alakalı, yani kendilerinden yaşlı insanlarla alakalı sıkıntılarla, engellemelerle karşılaşabilirler. Onlarla fikir çatışmalarına düşebilirler. O yüzden çevrenizdeki yaşlı insanlara biraz dikkat etmenizde fayda var diyorum sevgili kovalar. Evet, balıklar ve yükselen balıklar bu hafta sosyal çevrelerinde liderlik vasfına sahip olacaklar. Sosyal çevrelerini yönetmek, sosyal grupları yönetmek, onları yönlendirmek, plan projeler yapmak bu konularda ve bu plan projeleri onlara kabul ettirmekte çok şanslı olacaklar, çok güçlü olacaklar. Ve bu konuda da ortak iş yaptıkları herkesten destek görecekler. Gizli aşk yaşamakları için bayağı şanslı oldukları bir hafta olacak bu hafta. İşlerinde otoriteyle kafa kafaya gelecekler. Ciddi anlamda bir fikir çatışmasına düşebilirler. Gizli kaçamakları biraz önce söylemiştim. Biraz dikkatli olun, yakalanabilirsiniz. Aşkta kendilerini yeni birine anlatmak zorunda kalabilirler. Yani yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bir anda kendinizi ona anlatıyor olarak bulabilirsiniz. Bu da çok hoşunuza gidebilir. O yüzden bunun tadını çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Bu hafta bir de Plüto retrosu var arkadaşlar. Onu ayrı bir videoda anlattım. 23-29 Nisan haftası bu kadar. Evet, güzel bir hafta, güçlü bir hafta. Sonsuz bir güçlüğe sahip olduğumuzu düşüneceğimiz bir hafta. Tadını çıkarın ama sınırları aşmayın. Evet, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.